Herkese merhaba. Bu videoda Ocak 2026'nın genel gökyüzü temasını ve bu temanın yükselen Yay, yükselen Oğlak, yükselen Kova ve yükselen Balık burçları için nasıl çalıştığını, hangi potansiyelleri açığa çıkarttığını anlatacağım. Bir önceki videolarda bahsettiğim giriş kısmından burada da bahsedeceğim. Şimdi elbette her birinizin kendi doğum haritası var. Buna göre de etkileri tabii ki farklı farklı şekillerde deneyimleyebilirsiniz bunların haricinde. Burada kişisel haritalarınızdan ziyade ayın genel atmosferine aslında ben odaklanacağım. Çünkü bazı aylar vardır sizi gerçekten çok hızlandırır. Bazı aylar vardır durdurur, bazı aylar vardır içe dönmenizi ister. Bazıları da size farkında olmadan bazı fırsatlar getirir. Şimdi Ocak 2026 her Ocak ayı gibi aynı temada çalışan bir ay asla değil. Bu ay özellikle bazı burçlar için bir önceki yılda verilen emeklerin aslında karşılığının alınmaya başlandığı ay. Aynı zamanda 2026'yı daha aslında bilinçli ve sağlam bir şekilde planlama imkanı da sunacaktır. O yüzden bu videoda önce ayın genel gökyüzü havasına şöyle bir bakacağız. Ardından bu temanın hangi hayatın alanında daha fazla ortaya çıktığını, nerelerde zorlanıp nerelerde destekleneceğinize birlikte bakacağız. Şimdi öncelikle ayın genel etkisiyle başlayalım. Ocak 2026 gökyüzünde çok net bir temayla başlıyor aslında. Geçtiğimiz yılların Ocak ayları dediğim gibi böyle değildi. 2026 ile sıfırlanıp biz aslında yeniden başlıyoruz. Bu ayın genel özelliğinde Oğlak Burcu vurgusu var. Özellikle Mars ay boyunca Oğlak Burcu'nda olacak. Venüs de 18 Ocak'a kadar Oğlak Burcu'nda olacak. Güneş zaten ayın büyük bir bölümünde Oğlak Burcu'nda olacak. Demek ki bu bize aslında şunu hatırlatıyor. Bu ay daha çok duygularla değil, somut adımlarla ya da sorumluluklarla, hayatın gerçekleriyle daha çok ilgilenmemiz gerektiğini gösteriyor. 3 Ocak'ta bir Yengeç burcunda tabii ki dolunayımız var. Bu biraz daha böyle dolunay aslında duygusal konularda bir tamamlanma, bir sonuç alma ya da geçmişten gelen bir konu varsa, bir mesele varsa bunları kapatma ihtiyacını bizim gündemimize tabii ki taşıyacaktır. Şimdi yeni yılın devamına eskiyi zaten taşımıyoruz. 18 Ocak'ta Oğlak burcunda da bir yeni ay gerçekleşecek ki çok önemli bir yeni ay. Bu yeni ay ayın tam ortasında ve bize şunu hatırlatıyor. Artık bundan sonra hayatımızı nasıl yapılandırmak istiyorsak bu haftalar bununla ilgileneceğiz diyor. Hatta 2026'yı planlamak için gerçekten çok güzel bir ay. 20 Ocak'la birlikte zaten Güneş Kova burcuna geçecek. Oğlak vurgusu bitiyor. Zihinsel olarak yönümüz değişmeye başlayacak. Daha farklı düşünmek, daha özgür kararlar almak isteyeceğiz. Aynı zamanda çok yoğun bir şekilde Şubat ayındaki bu tutulmanın da etkilerini tam da bu dönem yavaştan böyle giriş yapacağız gibi düşünün. Ama bu ayın asıl en önemli eşiği 26 Ocak'taki Neptün'ün artık Koç burcuna geçecek olması. Neptün çok uzun yıllardır zaten Balık burcundaydı biliyorsunuz ve özellikle Balık, İkizler, Yay ve Başak burçlarını çok ciddi şekilde yordu. Şimdi ise bu belirsizlik teması aslında üzerlerinden yavaş yavaş kalkıyor ve sona eriyor. Neptün Koç burcuna geçtikten sonra daha çok aslında Koçlar, Yengeçler, Oğlaklar ve Terazi burçlarını ilgilendirmeye, onları etkilemeye başlayacak. Yani bu ay sadece bir ay değil, önümüzdeki sürece de bir hazırlık aşaması gibi duruyor. Şimdi kısa bir özetle Ocak ayı böyle genel bir gökyüzü temasını tek tek burçlar üzerinden şimdi açalım bakalım. Evet, Yay ve yükselen Yaylar bakalım Ocak 2026 sizler için neleri anlatıyor? Maddi güvenlik, değer algısı, yaratıcılık temalarının birlikte çalıştığı bir ayı anlatıyor. Bu ay hem somut hayat koşullarını hem de kişinin hayattan aldığı tatmini yeniden değerlendirmesine alan açan bir ay aslında. Daha sade, daha gerçekçi ve daha sürdürülebilir bir yön duygusu aslında oluşuyor. Ayın en önemli gökyüzü hareketlerinden bir tanesi, diğer videolarda da bahsetmiştim. Neptün'ün Koç burcuna geçişi 26 Ocak'ta gerçekleşecek. Şimdi yükselen yaylar için önemli bir alan değişimini gösteriyor aslında. Neptün bugüne kadar zaten hep Balık burcundaydı. Bu etkiyi sizler 4. ev alanınızdan alıyordunuz. Dolayısıyla ev, aile, kökler, duygusal güvenlik alanınız çok uzun süredir Neptün etkisinde. Yani belirsizlik, çözülmeler, içsel hassasiyetlerle alakalı çalışıyordu. Şimdi Neptün'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte bu etkiler 5. eve taşınıyor gibi düşünebilirsiniz. Ocak ayı yükselen yaylar için aslında yaratıcılık, aşk, keyif alanları, kendini ifade etmeyle alakalı böyle sezgisel, ilham dolu bir hale gelmeye başlayabilir. Sanatsal üretim, hobiler ve gerçekten içten gelen ifadeleriniz daha da görünür
görünür olacaktır. Aynı zamanda romantik konularda da idealizasyon artabilir. Dikkat edin, Neptün'ün bu alandaki etkisi hani ilhamı evet yükseltirken çok güzel ama sınırların da çok böyle net olmamasını getirebilir. Bu nedenle duygusal yatırımların daha bilinçli yapılması gerekiyor. Yani ilişkilerinize dikkat edin. Ayın başında 3 Ocak'ta Yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayda sizin yani yükselen yaylar için 8. ev temalarını öne çıkartıyor. Nedir bu 8. ev temaları? Ortak paylaşımlar, maddi manevi bağlarınız, borç, alacak, verecek dengeniz, duygusal derinlik gündemleriniz daha görünür olacaktır. Finansal bir konunun artık sonuçlanması, bir paylaşımın netleşmesi, daha duygusal olarak yoğun bir farkındalık yaşamanız mümkün diyebilirim. Şimdi bu dolunay güven duygusunu yeniden tanımlamanıza belki ihtiyaç hissettiğinizi gösterebilir. Paylaşılan alanlarda daha net sınırlar da oluşabilir. Hemen 18 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay yükselen yaylar için ikinci ev alanını aktive edecek bu sefer de. Şimdi demek ki maddi kaynaklar, gelir düzeniniz, sahip olunan değerler ve öz değer algısı bu yeni ayla beraber yeni bir düzene girebilir. Şimdi bazı yükselen yaylar için bu yeni ay aslında Ağustos ve Eylül döneminde bazı konular belki bu maddi planlarla alakalı gündeme gelmiş olabilir. Bunları yeniden yapılandırmanız gerekiyor olabilir. Bu süreçte para kazanma biçiminiz, harcama alışkanlıklarınız ya da maddi güvenlik anlayışınız daha gerçekçi bir zemine oturabilecek diyebilirim. Daha uzun vadeli ve sağlam planlar yapmanız mümkün olacaktır. Bazılarınız yeni işlere de girebilir. Ayın ikinci yarısına geldiğimizde enerji çok belirgin bir şekilde zaten değişiyor. Yani 20 Ocak'tan sonra Güneş Kova burcuna geçeceği için yükselen yayların 3. ev temaları bu sefer de çalışmaya başlayacak. Yani odağınız o konular olacak. İletişim, eğitim, yazma, anlatma, ifade etme, kısa yolculuklarınız, zihinsel hareketleriniz ayın bu döneminde artıyor. Ayın başında çok daha böyle maddi konular varken ya da duygusal güvenlik konuları varken ayın bu kısmında da daha çok böyle sosyal, zihinsel bir tempo var devrede. Ayın son haftalarında yaklaşan aslında Şubat ayındaki güçlü tutulmanın etkilerini bizler yavaş yavaş hissetmeye başlayacağız. Bu etki özellikle sizin dediğim gibi iletişim, yakın çevre, yakın çevrenizin hayatı değişebilir. Uzun vadeli sonuçlarla alakalı, planlamalarla alakalı olacaktır. Şimdi Ocak ayı bu anlamda yeni bir anlatım ve ifade biçiminizi değiştirebilir, değiştirmeye başlayabilir. Bu Ocak 2026 için aslında sizler yaratıcılık ve kendini ifade etme alanlarını canlandırabilirsiniz. Maddi güvenlik ve değer algınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. Dediğim gibi Ağustos-Eylül ayıyla da bağlantılı olabilir. Ayın ikinci yarısı da zihinsel olarak çok daha fazla hareketli olacağınızı düşünüyorum. Bu ay hayattan alınan keyifler daha somut ve sürdürülebilir bir dediğim gibi zemine oturabilir. Bu ay hayattan alınan keyfi daha somut ve sürdürülebilir bir dediğim gibi zemine taşıma potansiyeli sunuyor. Şimdi bakalım bu ayın en çok öne çıkan burcuna, Oğlak burçlarına, Oğlak burçlarıyla devam ediyorum. Yükselen Oğlaklar ve Oğlak burçları tabii ki Ocak 2026 sizin için kimlik, yön duygusu, kişisel duruş açısından çok belirleyici bir ay olarak duruyor. Bu ay hem yeni bir yılı başlatıyor hem de hayatın hangi alanlarında aslında sorumluluk alındığını, nasıl ilerlemek istendiğini çok net bir çerçeveye oturtabilir sizler için. Bayağı planlı ve programlısınız. Zaten bunu da seversiniz. Ben de bir Oğlak burcuyum. Ben de planlı programlı ilerlemeyi çok seviyorum. Bizim zaten konfor alanımız diyebilirim. En iyi bildiğimiz şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla bu ay Oğlak burçları için doğal olarak daha görünür temalar çalışıyor olacak. Şimdi Mars da burcunuzda olacak sizlerin. Dolayısıyla enerjiyi yükselten ama aynı zamanda mücadele de isteyen bir etki yaratıyor. Yani hedeflere odaklanmak, kontrollü olmak, somut adımlar atmak isteği çok daha fazla ön plana çıkacaktır. Fiziksel olarak daha dayanıklı hissedebilirsiniz. Zihinsel olarak böyle iş bitirme, iş bitirici modunuz öne çıkabilir. Bu dönem kişisel hedefleriniz için itici bir kuvvet oluşuyor aslında. Bayağı ön planda siz varsınız diyebilirim. Ayın başında 3 Ocak'ta Yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi bu dolunay yükselen Oğlaklar için tam karşıt evde yani 7. ev temalarını ortaya çıkartıyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, danışmanlıklarla alakalı konularda netleşme, sonuçlanma var. Bir ilişki dinamiği daha görünür hale gelebilir, dengelenebilir, yeniden kurulabilir. Karşılıklı beklentilerin daha açık hissedildiği bir dönemden geçebilirsiniz. Şimdi bu dolunay ben ve biz arasındaki o çizgiyi çok daha net belli edecektir, belirgin hale getirecektir. İlişkilerde sorumlulukların nasıl paylaşıldığı
daha net hissedilebilir. 18 Ocak'ta da zaten Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay zaten sizin yeni ayınız. Yükselen Oğlaklar için aslında doğrudan kişisel bir başlangıç anlamını bence taşıyor. Tam da yeni yıl sonrasında çok çok önemli. Çok iyi değerlendirin. Sizin için kimlik, duruş, fiziksel görünüş, kişisel hedefleriniz, hayata yaklaşım biçiminiz bu yeni ayla beraber yeni bir sayfaya aslında geçiyorsunuz. Yani bazı yükselen oğlaklar için bu yeni ay belki de Ağustos ve Eylül döneminden gelen bazı şeylerle alakalı adımlar atılmasını, daha sağlamlaştırmasını sağlayabilir. Bu süreçte kendinizi daha ciddiye alma, sınırları netleştirme, hani nasıl görünür olmak istiyorsanız onu somutlaştırma ihtiyacınız artacaktır. Yeni kararlar alabilirsiniz, yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Gerçekten sizin için güçlü bir yeni ay. Ayın ikinci yarısına geldiğinizde enerji yavaş yavaş çünkü buradan çıkacak. 20 Ocak'tan sonra Güneş Kova burcuna geçiyor ve yükselen oğlakların aslında para evleri yani ikinci ev teması çalışmaya başlayacak. Yani maddi kaynaklar, gelir gider dengesi, sahip olduklarınız, değerleriniz, öz değeriniz hatta daha fazla önem kazanıyor olacaktır. Ayın başında daha çok böyle hani kimlik, ilişkiler, işte üzerine daha çok böyle düşüneceğiniz, ayın sonuna doğru da daha çok böyle somut ve güvenlik, somut konulara daha fazla eğileceğinizi söyleyebilirim. Bu dönemde maddi planlamalar yapmak, kaynakları daha verimli kullanmak, uzun vadeli güven duygusunu güçlendirmek mümkün olabilir. Birçoğunuzun hızlı bir şekilde kazançları değişmeye başlayabilir. Ayın en önemli uzun vadeli etkilerinden bir tanesi de Neptün'ün Koç burcuna geçmesi olacak. Şimdi yükselen oğlaklar için aslında önemli çünkü 4. ev alanını aktive edecek. Bu geçişle beraber hatta Şubat'ta da Satürn Koç burcuna geçecek. Bu yıllarda ev, aile, kök, gayrimenkul konuları, içsel güvenlik konularınız daha hassas, daha derin çalışmaya başlayabilir. Satürn'e gelince daha sağlam bir zemine oturur. Yaşamla alakalı idealleriniz değişebilir. Aidiyet duygunuz farklılaşmaya başlayabilir. Dolayısıyla bu süreçte içsel olarak daha yumuşak ama aynı zamanda hani sınırlarınıza da dikkat etmeniz gereken bir alan olduğunu gösteriyor. Ayın son haftalarında Şubat ayındaki tutulmanın, yaklaşan tutulmanın etkilerini almaya başlayacağız. Bu etki özellikle sizin maddi güvenlik, para kazanmakla ilgili bazı farkındalıkları size getirecektir. Ocak ayı bu anlamda yeni bir yaşam yönünün temellerini atma süreci gibi çalışabilir. Şimdi genel olarak Ocak 2026 yükselen oğlaklar için kişisel hedeflerin ve kimliğin yeniden yapılandığı, planların yeniden yapılandığı bir ay. İlişkilerde netleşme yaşanan bir ay. Ayın ikinci yarısında maddi güvenliğiniz, içsel dengeniz, değerleriniz, kazançlarınızın ön plana çıktığı bir ay. Bu ay sorumluluk kapasiteniz güçleniyor. Aynı zamanda hayatın hangi alanlarında daha sağlam bir yapı kurmak istediğinizi görebilirsiniz, netleştirebilirsiniz. Dediğim gibi yükselen oğlaklar için bu 2026 Ocak ayı gerçekten hani hedeflerinin çok daha net, çok daha keskin ve sonrasında da o parasal konuların aslında şaşırtıcı bir şekilde değişmeye başlayacağı bir süreç. Şimdi oğlaklar için böyleydi Ocak ayı. Bakalım kovaları neler bekliyor? Evet, kova ve yükselen kovalar için 2026 Ocak ayına şöyle bir bakalım. İçsel hazırlıkla dış dünyaya açılma arasında gidip gelen ama ayın ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde böyle hani ivme kazanacağınız bir ay. Bu süreç hem zihinsel hem de sosyal düzlemde yeni bir yön duygusunu aslında oluşturuyor. Şimdi ayın en önemli gökyüzü hareketlerinden bir tanesi bütün videolarda bahsettim. 26 Ocak'taki Neptün'ün Koç burcuna geçişi olacak. Bu geçiş kovalar için aslında önemli. Şöyle, Neptün zaten bugüne kadar hep Balık burcundaydı. Dolayısıyla bu aslında ikinci evden alıyordunuz bu etkiyi. Daha sonrasından bu hani para düzeninizi, maddi konuları uzun bir süre belirsiz, işte çözümsüz ya da belki farklı bir şekilde çalıştırmış olabilir. Şimdi Neptün'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte bu alan bir rahatlayacak. Daha sonrasından 3. ev konuları aktif olmaya başlayacak. Demek ki Ocak ayıyla beraber yükselen kovalar için düşünce biçimleri, iletişim tarzı, öğrenme süreci ya da yakın çevrenizle kurduğunuz bağlar daha sezgisel, böyle daha ilham dolu, daha farklı çalışmaya başlayacak. Yani yazmak, paylaşmak, zihinsel olarak üretmek. Bu dönemde yaratıcılığınız çok fazla artacaktır. Zaten uzun yıllar burada kalacak. Aynı zamanda iletişimde de böyle sınırların belirsizleşmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Söylenen sözlerin ve verilen sözlerin netliği gerçekten çok çok önemli olacak. Ayın başında 3 Ocak'ta Yengeç burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay yükselen kovalar için 6. ev temalarını bir kere aktive edecek. Şimdi günlük yaşam düzeniniz, iş ortamınız, sorumluluklarınız,
sağlık konuları bu dönemde çok daha görünür olabilir. Bir iş düzeninin tamamlanması, çalışma koşullarında bir farkındalık ya da bedensel ihtiyaçların daha net hissedilmesi mümkün olacaktır. Şimdi günlük rutinin sürdürülebilirliği bu dolunayla birlikte önem kazanıyor. 18 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay aslında yükselen kovalar için arka planda bir evde, bu kadar güçlü de bir dolunay. Dolayısıyla böyle içsel bazı kapanışları, geri planda yürüyen bazı süreçleri, dinlenme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bilinçaltı temalarınız yeni ay ile birlikte daha fazla çalışabilir. Zaten tutulma öncesinde bir dinlenmeniz iyi olacaktır. Çünkü sizin tutulmalarınız geliyor artık. Ağustos ve Eylül ayıyla beraber başlayan bir süreciniz varsa bunu da yeniden yapılandırmanız gerekiyor olabilir. Belki bazı kaygılarınız, korkularınız bu dönem ortaya çıkabilir. Dış dünyada daha çok görünür olmaktan ziyade ilk partta içsel olarak bir toparlanmak, bir döngüye hazırlanma aşamasında olduğunuzu hissedebilirsiniz. Ayın ikinci yarısına geldiğimizde dediğim gibi enerji çok belirgin bir şekilde sizler için değişecek özellikle. 20 Ocak'tan sonra çünkü Güneş Kova burcuna geçiyor. Demek ki yükselen kovalar için kişisel bir canlanma dönemi başlayacak. Sadece kendinize odaklanıyorsunuz. Enerjiniz üstünüzde, motivasyonunuz yükselebilir. Ben buradayım diye kendinizi gösterebilirsiniz. Ayın başında daha çok böyle içe dönük çalışan o süreç ayın sonunda bir anda değişmeye başlayabilir. Siz bile şaşırabilirsiniz. Ayın son haftalarında da o yaklaşan dediğim gibi o Şubat ayındaki güçlü tutulmanın etkilerini yavaş yavaş biz Ocak son 2 haftası almaya başlayacağız. Şimdi bu özellikle kimlik, kişisel hedefler ve iletişim alanlarında zaten bazı farkındalıklar size getirebilir. Hani bayağı hayatınızda majör etkiler almaya başlarsınız Ocağın ortasından sonra. Ocak son 2 hafta dediğim gibi çok önemli sizin için. Zaten Şubat öyle. Şimdi kendinizi ifade etme biçiminiz, yeni bir zihinsel yönünüz dediğim gibi hazırlık sürecinde gibi olacaktır. Yani genel olarak sizin için 2026 Ocak ayı zihinsel ve iletişim alanların biraz daha fazla dönüştüğü, ayın ilk yarısında belki içsel kapanışlar öne çıkabilir, bir şeyleri kapatıyor olabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında da kişisel enerjinizin, hayatınızın aslında dönüştüğünü görmeye başlayabilirsiniz. Bu ay hem iç dünyayı düzenlemek hem de yeni bir hayata alan açmak için çok önemli olacak. Yükselen kovalar için Ocak 2026 aslında bir hazırlık süreci gibi çalışabilir. Şimdi geçelim yükselen balıklara. Balık ve yükselen balıklar son burcumuz. Yükselen balıklar sizler için Ocak 2026 aslında çok uzun süredir devam eden bir döngünün aslında kapanmaya başladığı bir süreç. Yani yeni bir değer, güven anlayışının yavaş yavaş şekillendiği bir ay olabilir. Bu ay hem maddi hem manevi anlamda neyin gerçekten kıymetli olduğu teması sizler için ön plana çıkabilir. Şimdi ayın en önemli gökyüzü hareketlerinden bir tanesi, her videoda söylüyorum, 26 Ocak'taki Neptün'ün Koç burcuna geçmesi. Yükselen balıklar için gerçekten son derece belirleyici. Neden? Çünkü Neptün çok uzun yıllardır sizin burcunuzdaydı zaten ve sizin üstünüzde o Neptün enerjisi vardı. Dolayısıyla o birinci evden çıkacak. Yani birinci eviniz sizin daha çok kimliğiniz, beden duygunuz, yön duygunuz, hayata bakış açınız, uzun süredir belirsizlik, çözülme, yeniden şekillenme temalarını çok çalıştırdı. Yön duygunuzu kaybetmiş olabilirsiniz zaman zaman. Şimdi Neptün balıktan çıkacak, Koç burcuna geçecek. Dolayısıyla uzun dönem bir kapanma yaşanacak bu birinci ev konularıyla alakalı. İkinci ev konuları aktif olmaya başlayacak. Dolayısıyla artık maddi güvenlik, özdeğer algınız, sahip olduğunuz kaynaklar, değerleriniz konuşulmaya başlanır. Para kazanma biçiminiz, emeğiniz ya da neye değer veriyorsanız artık bu düşünceler, bu konular gündeme gelir. Bu geçiş çok uzun süredir süren aslında bir kimlik çözülmenizin daha somut bir zemine oturmaya başlayacağını gösterebilir. Bunun da ihtiyacını ortaya çıkartacaktır. Ocak ayı bu anlamda bir geçiş ayı gibi zaten çalışacak. Henüz bir şeyler netleşmeyebilir hayatınızda. Ama hani manevi güvenlik alanında yeni bir hassasiyette oluşabilir. Ayın başında 3 Ocak'ta Yengeç burcunda bir dolunayımız var. Ayın başına dönersek bu dolunay yükselen balıklar için daha çok 5. ev temalarını aktive edecek. Eğer bekarsanız tabii ki aşk, romantik ilişkiler için çok güzel. Yaratıcılık, hobiler, işte keyif alanları bu dönemde daha görünür olabilir. Bazı şeyler netleşebilir. Duygusal bir konuda tamamlanma yaşayabilirsiniz. Bir yaratıcı sürecin sonuçlanması ya da içten gelen bir ifadeniz, birilerine bir şeyler itiraf etmek gibi şeyler de söz konusu olabilir. Bu dolunay hayattan alınan keyfin ne kadar aslında beslendiğini fark ettirebilir. Belki bunu bir yaratıcılık alanında, belki duygusal bir şeyleri ifade ettiğinizde bu his gelebilir size. Şimdi 18 Ocak'ta Oğlak burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayda aslında yükselen balıklar için 11. ev gibi bir alanı aktive ediyor olacak. Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, içinde bulunduğunuz bazı gruplar ya da gelecek planlarıyla alakalı yeni ay ile birlikte yeni bir şeyler şekil alabilir. Yani bazı yükselen balıklar için aslında bu yeni ay
Şöyle bir geriye dönün. Ağustos ve Eylül döneminde bazı gündemleriniz olduysa, arkadaşlıklar, dostluklar ya da hedeflerinizle alakalı, gelecek hedeflerinizle alakalı bunları yeniden yapılandırma ve sağlam bir zemine yapılandırma süreciniz var. Daha ciddi, daha sorumluluk içeren ve uzun vadeli hedeflerle uyumlu sosyal bağlarınız öne çıkabilir. Şimdi gelecek planları daha gerçekçi, dediğim gibi bir zemine oturacaktır. Ayın ikinci yarısına geldiğimizde enerji tamamen değişiyor. Dolayısıyla 20 Ocak'tan sonra Güneş'in Kova burcuna geçmesiyle beraber aslında yükselen balıklar için 12. ev temaları çok daha fazla görünür olacaktır. Aslında görünen bir yer değil ama siz öyle hissedeceksiniz. Çünkü bilinçaltınız, dinlenme ihtiyacınız, geri planda yürüyen bazı konular bu ayın ana gündemleri olacaktır. Ayın başında ne kadar çok dışa dönük ve keyif odaklı temalar çalışıyorsa, bu tarafta da hani ayın sonuna doğru artık böyle iç dünyanızdaki bir şeyleri fark etmeye başlayabilirsiniz. Bir şeyler kapanabilir. Ayın son haftalarında yaklaşan Şubat tutulmasının da aslında etkileri yavaş yavaş hissedilmeye başlanabilir. Şimdi bu etki özellikle sizin maddi güvenlik, özdeğer algınız ve içsel denge konularınızda bazı farkındalıklar getirebilir. Ocak ayı dediğim gibi bu anlamda yeni bir maddi manevi düzenin altyapısını hazırlayan bir süreç gibi çalışabilir. Genel olarak aslında sizler için Ocak 2026 uzun süredir devam eden bu kimliğinizle alakalı, hayata bakışınızla ilgili bir döngünün kapanmaya başladığı bir süreç. Maddi manevi değerlerin yeniden tanımlanmaya başlayacağı. Hatta Satürn de dediğim gibi Şubat ayında buraya geleceği için çok az kaldı. Daha da sağlamlaştırmaya başlayacaktır. Yılın ikinci yarısında da içsel bir kapanış aşamasına giriyorsunuz. Biraz inzivada kalmak isteyebilirsiniz. Bu dönem daha sağlam, daha gerçekçi bir güven duygusu inşa etmek için alan açacak sizler için. Dolayısıyla Ocak 2026 uzun bir kimlik döngüsünün kapanıp maddi manevi güvenlik temasının öne çıktığı bir ay. Ocak 2026'nın genel gökyüzü temasını ve bu ayın yükselen burçlar üzerinden aslında nasıl çalıştığını bu videoda ele aldık. Kendinizi iyi gözlemleyin. Bu ayın ana meselesi hani hızlı karar almaktan çok hangi yöne doğru ilerlemek istediğimizi fark etmekle ilgili, bazı şeyleri daha bilinçli bir şekilde yapılandırmakla alakalı olacak. Tabii ki planlama, programlama ay ortası önemli. Kendi doğum haritanızda bu temalar farklı alanlarda dediğim gibi çalışabilir, başka yerleri de çalıştırabilir. Ama yine de ayın ruhunu yakalamak için nerede durduğunuzu görmek açısından bu ipuçları gerçekten çok önemli. Sizler için istikrarlı takip ettiğinizde görebilirsiniz. Yükselen burcunuzla ilgili bazı cümleler size tanıdık geldiyse, bu ay biraz daha böyle yavaş, daha farkında, daha planlı geçirmek size gerçekten iyi gelecektir. Videoları beğendiyseniz lütfen abone olup videoları hype'lamayı da unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.